Sevgili seyirciler, Selman Okumuş'un bir de hayat hikayesi var ki gerçekten şu anda yaşamasına mucize gözüyle bakılıyor. O günleri anlatan bir bandımız var. İzleyelim ve sonra Selman Hoca'ya soracaklarımız var. O an zordu ya. Zor. Şurada yatarken son saniyelerimde olduğumu hissettim. Fatih Camii'nde silahlı saldırıya uğradı. Dedim belki Allah'tan korkuyordur. Allah rızası için vurma dedim. Saldırgan gözünün içine bakarak kurşunu sıktı. Hayatın tamamı insanın gözünün önüne geliyor. Dualarla yaşama tutundu. Canımı alırsan cennetini bahşet. Hayat verirsen tekrar Kur'an'da hizmet etmeyi nasip et diye dua ettim. Dünya birincisi Hafız Selman Okumuş nasıl ölümden döndü? Kur'an okuma yarışmasında dünya birincisi olmuştu Selman Okumuş. Bundan tam 2 yıl sonraysa hayatının hem en korkunç ama aynı zamanda en mucizevi olayını yaşadı. İkinci kez doğdum. Allah herkese bir defa doğmayı, bir defa da ölmeyi nasip eder. Çok az insana bu hayatta ikinci kez doğumu nasip eder. Selman Okumuş 2000 yılında Kur'an okuma yarışmasında dünya birinciliğini göğüslemiş genç bir hafızdı. Ramazan'a denk gelen 19 Kasım 2002 tarihinde bu genç hafız Fatih Camii'nde Kur'an okumuş ve bir başka hafızla camiden ayrılmıştı. Çıkarken dünya yarışmalarına gidip gelmiş bir hafızla karşılaştım. Nasıl geçti yarışma diye sorunca ben dedi biraz Kur'an okuyayım ondan sonra anlatayım dedi. Onu bekledim. Dışarı doğru çıktık. Arabamı dışarı park etmiştim. Biz de arabada Kur'an dinliyorduk. Hafız arkadaşla beraber. Selman Okumuş'a uzanan olayların başlangıç noktası bu banklardı. Mehmet Azman adlı şahıs bankta otururken yan tarafındaki kişi önce sözlü tacizde bulundu. Ardından da Azman'ın arkasından dolanarak onu başından vurdu ve Selman Okumuş'un aracının bulunduğu kapıya doğru koşmaya başladı. İşte Selman Okumuş'la o seri katilin karşılaşması o an itibariyle başladı. Katili hırsız sandı. Bizim arabayı park ettiğimiz taraftan doğru katil dışarı doğru kaçıyor ve aşağı doğru birileri peşinden bağırıyor. Burada patlayan silah sesini arabamız içinde duyamadık. Fakat insanlar bağırıyordu. Kaçıyor, yakalayın, kaçıyor, yakalayın diye bağırıyorlardı. Biz hırsız zannettik. Çevredeki telaş üzerine olayı hırsızlık sanan Selman Okumuş, arabasıyla kaçan kişinin peşine düştü. Balıkçıyı öldüren katilin peşine düştü. Hemen arabayı buradan çevirdim. Sokağın içine doğru yöneldiğimde sokak bomboş. Ramazan zaten. İftara az bir süre kalmış. Buradan baktığımda sokağın tam ortasında birisinin koşar yürür adım arası böyle bir koşuş halinde olduğunu gördüm. Dedim bu o. Yaşananların basit bir hırsızlık olayı olduğunu sanan Okumuş, kaçan kişiyi yakaladı ve arabadan inerek durdurmaya çalıştı. Kapıyı açıp aşağı inip yumruk atmam biri oldu. Üstünden şöyle kollarını tuttum, hareket etmesin, bir şey yapmasın diye. Okumuş bir hırsızı yakaladığını düşünürken hayatının belki de en büyük imtihanı olan ölümle yaşam arasındaki o anı yaşadı. Silahına sarıldı, karnına ateş etti. Ben ona sarıldığım an o silahına sarılmış. Alttan karnımdan kurşun girdi, arkadan çıktı. Aradan geçen 15 yıla rağmen Okumuş o anları ilk günkü sıcaklığıyla yaşıyor. Allah rızası için vurma. Vurulunca dizüstü kaldım ve o an zordu ya. Zor. Gerçekten zor. Sol elimi kaldırarak eman diledim. Dedim ki vurma. Ben senin ne yaptığını bilmiyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Git ne yaparsan yap ya dedim. Bu dedim belki Allah'tan korkuyordur. Allah rızası için vurma dedim. Karnına aldığı ilk darbenin şokunu yaşarken katilin ikinci hamlesiyle kanlar içinde yere yığıldı genç hafız. İkinci kurşun dilini parçaladı. Kurşun bir saniye sonra silahtan ateşlendi. Ben sadece şuramdan
kanın akmaya başladığını hatırlıyorum. Nereden girdi, nasıl oldu hiç farkında değilim. Meğer kurşun parmağımın burasından girmiş, şuradan çıkmış. Beynime gidecekken ağzımın şurasından girmiş, dişlerimi kırıyor, dilimi kopartıyor ve buradan çıkıyor. Ben olduğum yerde böyle şöyle yere yığıldım, kan akmaya başladı böyle. Hırsız sandığı şahsı aracıyla takip eden Selman Okumuş tam bu noktada aracından inerek şahsı durdurdu. İkili arasında çıkan arbede sırasında şahıs silahına davranarak Selman Okumuş'u önce karnından ardından da çenesinden vurdu. Okumuş kanlar içinde yere yığılırken o şahıs da Okumuş'un aracına atlayarak kayıplara karıştı. Silah sesini duyduk ama o kaçmıştı. Komşular battaniye falan havlu mavlu taksi durdular alıp gittiler. Nasıldı durumu? Çok ağırdı o zaman. Her yer kandı yani. Hayatın tamamı insanın gözünün önüne geliyor. Canımı alırsan cennetini bahşet. Hayat verirsen tekrar Kur'an'da hizmet etmeyi nasip et diye dua ettim. Onu hatırlıyorum. Çevredekilerin yardımıyla taksiye bindirilerek hastaneye kaldırılan Selman Okumuş, tüm yaşananları dün gibi hatırlıyor. Allah dedim. Ben Allah deyince yerden beni birisi kaldırdı havaya. Şu binada oturanlar, Allah hayırlı uzun ömürler versin onlara. Hemen bir battaniye attılar, battaniye içerisine koydular beni. Bir de havlu attılar, havluyla burama tampon yaptılar. Çapa Tıp Fakültesine götürülen Okumuş için bir mucize de burada bekliyordu. Şimdi onun öyküsü ilginçti. Bir Ramazan günüydü ve iftar saatine çok yakındı. Orucumu açıp oradan yetişiyordum eve. Çok trafik rahat oluyordu. Yaklaşık işte 3 dakika 4 dakika içinde ameliyata almıştık. Ciddi kan kaybı vardı. Yani o ivedi müdahale yapılmasaydı iki sebepten dolayı yaşamını yitirebilirdi. Biri hava yoluna onun kaçıp o şekilde engellenmesi. İkincisi de kan kaybından dolayı yaşamını yitirebilirdi. İftarı bekleyen doktor hayatını kurtardı. O doktor o anda orada olmasa, ekibi o an orada olmasa, bizi hemen ameliyata almasınlar, bittik. Okumuş, yaşamının son saniyelerini hissettiğini düşünürken kendisine ikinci bir yaşam hakkı tanındığını söylüyor. Şurada yatarken son saniyelerimde olduğumu hissettim. Allah herkese bir defa doğmayı, bir defa da ölmeyi nasip eder. Çok az insana bu hayatta ikinci kez doğumu nasip eder. Saldırganın Hafız Selman Okumuş'tan önce vurduğu balıkçı Mehmet Azman hayatını kaybetti. Polisin o dönem seri katil olarak tanımladığı saldırganın 20 gün önce de bir polis memurunu kafasına sıktığı tek kurşunla şehit ettiği ortaya çıktı. Selman Hocam çok geçmiş olsun. Gerçekten Allah size demek ki yaşayacak ömür vermiş. Ölümün ama ensenizde hissetmişsiniz, öyle değil mi? Allah rahmet eylesin o Şahin ikize ve balıkçı Mehmet Azman'a. Bizi tanımadan, bilmeden, kim olduğumuzu da bilmeden, niçin onun peşinde koştuğumuzu bilmeden, niye durduğumuzu da bilmeden vuran kişiye de rahmet eylesin. Biz beddua edemeyiz. Çünkü onun da bir annesi babası vardı. Bu toplumun içindeydi. Kim bilir neler yaşadı. Neden kaçıyordu? Kaçarken durdurana saldırdı. Bilemezsiniz ki. İnanın vuran kişiye hiç beddua edemedim. Yoğun bakımda çok canım yanıyordu. Ben bir o ana sizi üzmek istemiyorum ama o anı bize bir anlatır mısınız? Yani siz durdurmak istediniz, siz hırsız zannettiniz aslında, peşinden koştunuz, durdurmak istediniz o kişiyi. Hem Kur'an dinliyorduk. Evet. Arabanın içerisinde. Kaçıyor, yakalayın diye bağırdıkları zaman hırsız zannettim. Bir arkadaşımın evine hırsız girmişti o günlerde. Ramazan günü hırsızlık yapılır mı ya diye içime böyle bir dert düştü. Arabayı çalıştırıp hırsızın peşine gittim. Ama adam içeride bir başkasını beyninden vurmuş, farkında değilim ki. Zaten benim işim başka bir yere gidip Kur'an okumaktı. Adamın peşine gidip kucağında da kendisine yakışmayan bir çantayı görünce tamam dedim. Bunu çarşıda, Malta çarşısında bir amcanın elinden kapmış. Arkadaki duyarlı insanlar da bağırıyor yakalayın diye. Herhalde onun için
bu adam kaçıyor dedim. Hiç aşağı atladım, yumruk attım. Adam düştü, arkasından şöyle tuttum, vuramıyorum da. Yani niye vurayım ki, ne yaptığını bilmiyorum sonra. Hani dövme maksadıyla yaptığım bir şey de yok. Fakat adam beni herhalde polis zannetti. Yakalandım, hayatım bitecek diye düşündü ki üzerinde 2 silah, 2 bomba var. 2 silah, 2 Evet. bomba. Bu polisin ifadesi. Yani az daha sıksam bombayı patlatacaktı demek ki. Adam kurşunu, silahı ateşleyince karnımdan sadece arkadan çıktığını hatırlıyorum. Ben dizlerim üstüne kaldım. Sağ elim burada. Beni tanımıyor adam. Ben de onu tanıyorum. Ne yaptığını bilmiyorum. Öyle olunca elimi kaldırdım. O ayakta, ben yerdeyim. Git Allah aşkına dedim ya. Ne yaptıysan yaptın. Ne yapıyorsan yapıyorsun. Kim olduğunu bilmiyorum ben senin. Git ne yapıyorsan yap dedim ya. Hani çeksin gitsin diye. O sırada yanımdaki arkadaş ve arabada yolda birisini de aldım. Yanlış adamın üzerine saldırmayalım diye. O da, ikisi birden kaçmışlar. Yoklar ortada. Orada tek başıma kaldım. Silah patlayınca korkup mu kaçmışlar? Korkudan kaçmışlar. Baktım adam dinlemiyor. Vuracak. Silah böyle. Gözleri oynuyor yerinde böyle. Titriyor. Silah da titriyor karşımda. Ya dedim, ben bu adamı nasıl durduracağım? Belki biraz Allah korkusu vardır. Allah'ın adını anayım da belki Allah adını duyunca kendine gelir dedim. Allah rızası için vurma dediğimde o mahallenin yankılandığını, sesin bana geri geldiğini duydum. Fakat 1 saniye, 2 saniye geçmedi, bir daha ateşledi. Silahı bir daha ateşledi. Bu sefer kafanıza doğru. Nereden geldiğini hatırlamıyorum, nereye girdiğini hatırlamıyorum. Şuradan kan fışkırdığını ve yere doğru düştüğümü hatırlıyorum. Yani bedenim şöyle sağ tarafa düştü. Buradan kan akıyor böyle.